Sizi gidi genetik harikaları sizi. 1 milyarda bir genetikler. İlk videomda sordum, bir Reels çekmiştim. Ben IFBB Pro Koç Can Ünal. Leptin düştü, T3 baskılandı, testosteron düştü, kortizol yükseldi, glikojen boşaldı. Ne yaptınız demiştim. Cevap gelmedi. O zaman bu kez cevapları da ben vereyim. Sonra cevapların yarattığı yeni çelişkilere beraber bakalım. Olur mu? Sevgili dostlar, sevgili takipçilerim. Yeni videoma şimdiden hoş geldiniz. Leptin düştü, açlık tavan yaptı. Ne yaptın? Refit yaptım hocam. Güzel. Refit ile karbonhidrat ve kaloriyi geçici olarak yükselttin. Glikojen depolarını doldurdun. Antrenman performansını arttırdın. Ve leptin sinyalini kısa süreliğine destekledin. Süpersin. Peki sonra ne oldu? Güzel kardeşim. Gerçek anlamda hormonal ve metabolik toparlanma tek bir yüksek kalorili öğünde gerçekleşmez. Bunun için enerji açığını daha uzun süre azaltman gerekir. Kaloriyi yeterli miktarda ve yeterince uzun süre yükseltirsen yağ kaybın yavaşlar. Sahne kondisyonun riske girer. Yeniden ciddi bir kalori açığına dönersen leptin tekrar düşer. Güzel kardeşim. Yani hem ağır kalori açığını koruyup hem de leptini tamamen düzeltemezsin. Peki bunu nasıl yaptın? Güzel kardeşim. Diyete ara verdim hocam. Tamam. Birkaç gün veya bir hafta boyunca kaloriyi, kilonu koruyacak ve günlük harcamana yaklaşacak seviyeye çıkarttın. Böylece metabolik baskıyı ve psikolojik yorgunluğu bir miktar azalttın. Ama yarışmaya günler kalmışken yağ kaybını durdurup bu sistemin ne kadar süre uyguladın güzel kardeşim? Kondisyonu yetiştirmek için yeniden kalori açığına girdiğinde aynı metabolik adaptasyonlar geri dönmedi mi güzel kardeşim? Madem vücudun tamamen toparlandı, yarışma seviyesindeki yağ kaybını nasıl sürdürdün güzel kardeşim? Aktif tiroid hormonu T3 baskılandı. Ne yaptın? Hocam karbonhidratı yükselttim. Ay dur. Güzel. Süper. Karbonhidratı yükselttiğinde glikojeni doldurdun. Performansı destekledin. Tiroid hormonlarının dönüşümüne katkı sağladın. Peki karbonhidratı yeterli miktarda ve yeterince uzun süre yükselttiğinde enerji açığına ne oldu güzel kardeşim? Açığı mı küçülttün? Açığı küçülttüğünde yağ kaybını aynı hızda nasıl sürdürdün? Açığı yeniden büyüttüğünde T3'ün tekrar baskılanmasını nasıl engelledin? Hem frene basıp hem de aynı hızda ilerlediğini söylüyorsun. Ya güzel kardeşim, arabanın markasını söyle. Biz de alalım, biz de kullanalım. Yani. Testosteron düştü, ne yaptın güzel kardeşim ya? Hocam yağı yükselttim. İyi uyurum. Doğal destek kullandım. Tamam, buna da tamam. Tamam, yağı yüksel. Kaloriyi aynı seviyede tutmak için karbonhidratı mı düşürdün? Yani demek istediğim bu mu? Karbonhidratı düşürdüysen glikojeni, pump'ı ve antrenman performansını nasıl korudun? Bu da soru işareti. Karbonhidratı düşürmeyip toplam kaloriyi yükselttiysen enerji açığını ve yağ kaybını nasıl aynı şekilde sürdürdün? Uykunu düzelttin diyelim. Düşük enerji mevcutiyeti devam ederken yalnızca uyuyarak hormonal baskıyı nasıl tamamen ortadan kaldırdın? Çinko, magnezyum, D vitamini kullandın diyelim. Eksikliğin varsa elbette ki fayda edecektir. Buna kimse karşı gelemez zaten. O da apayrı bir konu. Ama hangi vitamin kronik enerji açığını iptal edip testosteronu yarışma diyeti sırasında eski seviyesine taşıdı? İşte yani zaten sorun bu. Kutunun üzerinde testo booster yazabilir ama içinde ne var? Kortizol yükseldi. Ne yaptın? Hocam karboyu azalttım. Dinlendim. Stresimi yönettim ben. Hadi buna da güzel. Hadi çok güzel. Süper yani. Kardiyoyu azalttığında günlük enerji harcaman düştü. Okey. O zaman sahne kondisyonu nasıl yetiştirdin? Yani kaloriyi daha fazla mı kıstın? Yani demek istediğim bu. Kaloriyi daha fazla kıstıysan leptin, T3, testosteron, glikojen ve toparlanma ne oldu bu sırada? Yani kortizolü düşürmek için kardiyoyu azaltıyorsun. Enerji açığını korumak için yemeği daha fazla azaltınca sistemi bu kez başka taraftan tekrar eziyorsun. Yani kısacası demek istediğim bir deliği kapatırken 5 delik daha açıyorsun. Ama artık bu hazırlık değil. Fizyolojik köstebek oyunu güzel kardeşim. Birine vuruyorsun, diğeri kafasını çıkartıyor. Glikojen boşaldı ve kas flat oldu. Ne yaptın? Karbonhidrat yükledim hocam. Diye sorular geliyor tabii ki yani. Bunları da görüyoruz. Tamam. Glikojeni doldurmak için kas hücresine karbonhidratla birlikte su da çektin. Doluluk geldi. Okey. Peki aynı anda kağıt gibi kuru görüntüyü nasıl garanti ettin? Suyu ve sodyumu kestin mi? Mesela soru işareti. Kestiysen glikojeni hangi suyla depoladın? Çünkü glikojen susuz depolanmaz. Sodyumu düşürdüysen glikoz taşınmasını, kas kasılmasını, dolaşımı ve pump'ı nasıl korudun? Hem depoyu durdurduğunu hem de deponun çalışması için gereken suyu sistemden çıkarttığını söylüyorsun. Bu nasıl oluyor güzel kardeşim? Potasyum yükledim hocam. Evet, şimdi geldik en sevdiğim yere. Sodyumu kesip potasyumla oynadın diyelim. O zaman kas kasılmasını, tansiyonu, kalp ritmini ve sıvı dağılımındaki riski nasıl kontrol ettin? Güzel kardeşim. Soru işareti. Elektronik dengesi bir Instagram filtresi değil güzel kardeşim. Sodyumu sola kaydırıp potasyumu sağa çekerek fiziği 4K, 8K veya 3K veya 2K yapamıyorsun güzel kardeşim. Plazma hacmi azaldı. Ne yaptın? Pump ürünü kullandım hocam. Çok iyi pivokatlar var hocam. Yani DMA'lar bile var yani hocam. Hangi pump ürünü azalmış dolaşım hacminin yerini aldı? Susuz kalmış bir bedene sitrullin verdiğinde sistemin içerisinde dolaştıracağın yeterli sıvıyı nereden buldun peki? Suyu arttırdıysan kuruluk hikayene ne oldu? Suyu arttırmadıysan damar, pump ve
performans nasıl geri geldi? Pump ürünün ölçeğinin içinde plazmada mı vardı? Biz mi göremedik? Şimdi daha güzel bir yere gelelim. IGF-1 düştü. Ne yaptın? Hocam G zaten doğal olarak yükseliyor. Doğru, ağır ve uzun süreli enerji açlığında G seviyesi yükselir. Okeydir, tamam, sorun yok. Ama karaciğer enerji yetersizliği nedeniyle G sinyalini yeterli IGF-1 cevabı üretemiyorsa üretilen G sana büyüme garantisi maalesef ki vermiyor. GH yükseldi diye IGF-1 otomatik olarak da yükselmiyor. Peki düşük enerji mevcudiyeti devam ederken toparlanmayı, doku onarımını ve kas korumasını hangi mekanizmayla aynı seviyede tuttun? Hocam proteinimi yüksek tuttum ben. Tamam. Yüksek protein tüketimi kas kaybını azaltmaya yardımcı oluyor. Okey. Bunda bir problem yok. Ama protein, boşalmış glikojenin, düşen testosteron, baskılanan T3'ün, bozulan uykunun ve yükselen sistemik stresin tamamının yerine mi geçiyor? Protein değerli bir besin öğesidir. Okey. Fizyolojik açıkların hepsini kapatan sihirli bir değnek maalesef ki değildir. Tavuğu 200 gram arttırdın diye endokrin sistem fabrika ayarlarına dönmüyor güzel kardeş. Bu da apayrı bir konu. Sindirimi düzelttim ama hocam. Nasıl düzelttin? Ne yaptın? Diyelim ki lifi düşürdün. Besin çeşitliliğini azalttın ve öğünleri sadeleştirdin diyelim. Böylece şişkinliği azalttın. Okey. Hadi dışarıdan bir iki de eczaneden ilaç aldın filan vesaire diyelim. Peki bağırsak hareketliliği, mikronutrient çeşitliliği ve dışkılanma düzeni ne oldu? Lifi arttırdıysan bu kez sahne öncesindeki hacmi ve şişkinliği nasıl yönettin? Yine bir tarafı düzeltirken diğer tarafı riske attın. Bakın arkadaşlar, bakın sevgili dostlar, bakın takipçilerim. Bu videoyu izleyen arkadaşlar şu zamana kadar. Mesele şu. Bu sistemlerin hiçbiri birbirinden bağımsız çalışmıyor. Leptini düzeltmek için kaloriyi yükselttiğinde yağ kaybını etkiliyorsun. T3'ü desteklemek için de karbonhidratı yükselttiğinde enerji açığını küçültüyorsun. Testosteronu desteklemek için yağı yükselttiğinde karbonhidrattan veya toplam kaloriden taviz vermek zorunda kalıyorsun. Kortizol azaltmak için kardiyoyu düşürdüğünde günlük enerji harcamasını azaltıyorsun. Glikojeni doldurmak için karbonhidrat, su ve sodyum kullandığında tartıyı ve sahne görüntüsünü değiştiriyorsun. Kuruluk uğruna suyu ve sodyumu kestiğinde plazma hacmini, pump'ı ve performansı aşağı çekiyorsun. Birini düzelttiğinde diğeri patlıyor. Diğerini düzelttiğinde bu kez kondisyon gidiyor. Bütün bunları aynı anda kusursuz yönettiğini söylüyorsan sen sporcu değilsin bir kere güzel kardeşim. NASA'nın henüz açıklayamadığı biyolojik bir projesin sen. Şimdi bana yalnızca genetik, anatomik harikalık, şudur budur safsatalarına girme. Genetik enerji yokken enerji üretmez. Genetik susuz kası glikojenle doldurmaz. Genetik dediğin şey düşen leptini, baskılanan T3'ü, düşen testosteronu ve IGF'i aynı anda eski seviyesine getirmez. Genetik seni anatomik yapın, genetik yapın, protein sentezlemen, anatomik duruşun ve proporsiyonun seni avantajlı hale getirebilir. Ama bir yere kadar. Bir yere kadar. Ama genetik insan fizyolojisini iptal etmiyor güzel kardeşim. Burada tartıştığımız şey yalnızca kuruluk için vücuda ağır enerji açığına soktuğunda hormonlar, glikojen, plazma hacmi, toparlanma ve performans baskılanıyor. Doluluğu geri getirmek için karbonhidratı, suyu, sodyumu, kaloriyi yükselttiğinde ise bu kez o kuruluğu ve kondisyonu aynı noktada tutamıyorsun güzel kardeşim. Yani konu natural sporcu iyi bir fizik yapabilir mi sorusu değil. Natural bir fizik yaparsın zaten. Biz podyumdan bahsediyoruz. Türkiye şampiyon olmaktan bahsediyoruz. Pro lige çıkmaktan bahsediyoruz. Elit pro kart almaktan bahsediyoruz. Konuyu karıştırmayın ya. Biz burada yarışma seviyesindeki ekstrem kas kütlesi kuruluğunu, doluluğunu aynı anda taşıdığını söyleyenlerden bahsediyorum ben. Bütün bu fizyolojik sistemler çökerken sahneye eksisiz çıktığını ve bunu yalnızca genetik, disiplin, tavuk, pilav, birkaç supplement ile yaptığını iddia ediyorsan o zaman bize masal anlatıyorsun güzel kardeşim. Mekanizmayı anlat, protokolü anlat, kan değerlerini göster. Git her bir ilaç için git test yaptır, doping testlerini görelim. Çünkü kan testinde doping çıkmıyor güzel kardeşim. Hazırlık sisteminin tamamını göster bize. Çünkü sen soruya cevap verdiğini düşünürken verdiğin her cevap 3 yeni fizyolojik soruyu doğuruyor. Biz de sana son kez soruyoruz. Gerçekten insan fizyolojisini mi yendin yoksa hikayenin en önemli bölümünü anlatmayı mı unuttun güzel kardeşim? Ben IFBB Pro Coach Can Ünal. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Tekrar YouTube'a hoş geldik diyelim.